Bugün Rodos'tayım, Rodos şehrindeyim ve Grandmaster'ın sarayını, Grandmaster's Palace'ı göreceğim. Ya da şövalyelerin master'ını, şövalyelerin başkanının sarayı, şatosu. Bugün beraber burayı gezeceğiz. Muhteşem bir yer olarak gözüküyor. Orta Çağ'dan kalma Eskişehir'deyim. Daha doğrusu, evet Eskişehir diyebiliriz, Old Town diyorlar ya. Şövalyeler Sokağı burası anladığım kadarıyla. Şöyle size biraz Orta Çağ şehri göstereyim. Tabii bolca alışveriş yapılıyor şu anda. Evet, burası Arkeoloji Müzesi'nin girişiymiş. Şimdi vaktime göre bakacağım çünkü o kadar vaktim olmayabilir. Şövalyeler Caddesi'nden araba geçti. Buradan atla geçilmesi gerekiyor önce. Herkes burayı çekiyor. Yoksa Şövalyeler Sokağı burası. Aslında uzun uzun okumak, uzun uzun gezmek isterdim. Biraz daha böyle dersime çalışarak belki. Was ist da von der Nele? İspanyol şövalyeleri buradaymış mesela. Ay çok güzel, çok ilginç gerçekten. Tarihi bir yerde yürüdüğünüzü hissediyorsunuz. Bayıldım şu anda bulunduğum yere. Şatonun ya da kalenin bahçesindeyim ve çok güzel heykeller var. Şövalyeler. Şimdi tek tek göstereceğim size onları. Ben nedense en çok bunu beğendim. Bilmiyorum sebebini. Bunlar daha genç olanları, sakallı ve daha yaşlı olanları daha sevdim. Evet, burada da yine bir tane genç var. Bir de bunlar imparator ya da yönetici Roma döneminde, emin değilim. Grandmaster'ın sarayına geldim. Dayanamadım. Çok fazla vaktim yok. Burayı bulmam da biraz vaktimi aldı. Ama görmeden de bir sonraki gelişimi ertelemek de çok içimden gelmedi. Seviyorum böyle binaları, merdivenleri.
Evet, ne güzel. Biraz mozaikleri göstereyim. Çok tatlı. Evet. Yunuslar var burada. Diğer kısımda da yer süslemeleri var. Çok güzel mozaikler. Dev bir şömine. Buradaki toplantıları hayal ediyor musunuz? Böyle mumlar, şömineler, tepeden mumla aydınlatmalar. Şurada ne yazdığını ama hala anlayamadım. Ah, bu bizim arkeoloji müzesinde de vardı sanki. Aslı hangisi acaba? Bir şömine, masa. Bir bakalım aslı hangisiymiş. Evet, öğrendim. Bu heykelin orijinali Vatikan'daymış. Ama bunu yapan heykeltıraş en önemli 3 Rodoslu heykeltıraştan biriymiş. Tekrar söylerim. Vazolar, mozaikler. Bu bir tabut mu yoksa sandık mı? Anlatıyorum. Yine bir mozaik. Leopar var burada. Bir konsol. Yatay değil de bu kadar yüksek bir binayı dikey çekmek daha iyi olur diye düşündüm. Bir de böyle başlamıştım artık. O yüzden çekimler dikey. Yine bir masa, sandalyeler. The conference took place in that room there. They had a conference room. Currently work in preparation because tomorrow it will be also a political event. We have an exhibition of the Knights of St. John, who later became the Knights of Malta. This year it was modernized and added artificial work in by the Knights of Malta. So tomorrow will be the official opening and the Grand Master of the Knights of Malta will come here, and some local politicians and representatives of the government. I don't think the palace will be open to the public tomorrow. I'm not 100% sure, but I don't think so. So that is another thing to see. Right, okay. Also, occasionally in the central courtyard we have concerts and other events. Right. Well, okay. Şanslıyım, yarın bu saraya gelmeye niyet etseydim bir açılış olacağı için göremeyecektim. Bunlar da kiliselerde olan oturma gruplarına benziyor. Ya da bir heyetin oturma grubu gibi. Eşyalar falan gerçekten çok ilginç. Çok güzel. Evet, ve her tarafta da mozaikler var.
Acaba kışın burası soğuk oluyor mu? Ya da yazın ne kadar serin? Serindir büyük ihtimal. Buraya geldik. Yani çok güzel. Şurada bir gece geçirmek nasıl esrarengiz olurdu. Yine buzaymış. Hipopotam mı? Evet. Saray devam ediyor gerçekten. Çok büyük. Buralarda kotla gezinmek de ayrı oldu. Yine muhteşem bir oda daha. Sesim yankılanıyor resmen burada. Buraya böyle geliyorsunuz, size bir yer tahsis ediyorlar mesela. Böyle kalıyorsunuz şöyle bir odada. Açıklamalarda bolca eşyaların tarihinden bahsediyor. Yerler çok güzel. Göstereyim size. Yine sandıklar, duvar kağıtları. Çok güzel duvar kağıtları, desenler. Burası deniz manzaralı bir oda bakın. Başka bir odalardan birisi daha. Burası da deniz manzaralı. Bir masa var, sanki bir toplantı odası. Tavanlar. Bakın ne kadar yüksek. Karşıdaki odaya bakıyorum. Güzel, ilginç yerler. Yer döşemesi sanırım taş. Güzel duvar kağıtları. Evet. Evime böyle duvar kağıdı yaptırabilirim. Şu desenlerden ilham alacağım. Evet. Masalar, sandalyeler gerçekten çok güzel. Anlıyorum. Evet, eşyalar da genelde İtalya'dan gelmiş. Of. Şu sandalyelere bakın. Duvar kağıdına, duvardaki boyamalara, tavanlara. Of, çok estetik, çok güzel. Buna ne deniyor? Rustik bir tarz diyebiliriz. Şuraya doğru gidelim bakalım. Ve evet, eşyalar hep burası zamanında İtalyanların eline geçtiği için çok güzel. Semler, mobilyalar. Yine deniz manzarası. Burada birkaç oda varmış. Solmadı. Burası aşağı iniyor. Ama bir mahzen var, bir bakayım. Evet, burası kilitli. Bir mahzen gibi.
sefer kapalı odalar sanırım. Girebilir miyiz? Bir deneyeceğim. Evet. Hep filmlerde ya da masallarda kapalı bir oda olur. Tam şu kapıya dokundum. Hani masallarda buraya girme yasak derler ya. Kapı açıldı, biri çıktı. Neyse, gündüzün bu saatinde korkmadım. Ama şuradaki odaların hepsi kapalı. Devam ediyoruz. Kapalı odalar, yasaklı odalar. Tamam, bu şekilde. Gerçekten yani şurada bir film çekmek nasıl olurdu? Muhteşem olurdu sanki. Eski bir Viking gemisi gibi ama Viking gemisi değil. Başında canavarı yok. Kaptanın gemisinin modeli. Devam edelim. Buraya girmeyin deniyor ama burada bir şey oldu. Film gösterimi bir şey yapacak. Buraya girebiliyoruz. Ah evet, şövalyeler. We emerged strong. As to our amazement, many wanted to join Leon and engage in intense evangelical life based upon the 3 vows of poverty, chastity, Şövalyeler sonra Malta'ya gidiyor. donations of money and land, such as that of Godfrey of Bouillon, first ruler of the Christian kingdom of Jerusalem, enabled us to sustain ourselves, prompted other pious people to support us. Born under the protection of the Holy Apostolic See, and under the protection of Blessed Peter, for me and my hospitaller brethren, this recognition Bir was the mektup, beginning of a bir path talep. that would lead the order through my successor in robes. In the years to follow, the order would continue its main mission of providing Az önce babam çok desteklerken sonra bunlar çok fazla güçlendi deyip sürüyorlar. Ya da yok ediyorlar. Evet. In Malta, we carry on our mission of defending the faith and helping the needy. Biliyorsunuz aslında şövalyelerin olayı hep denir ya, şövalye mi? Folks de Villeray, Beyaz atlı şövalye mi diye. the Hospital of Jerusalem, Ama and the first in Rhodes. In 1291, under the majesty of Jean de Villiers, our order was expelled from the Holy Land and sought refuge in the Kingdom of France. However, our conflict with King Henry II prompted my uncle, Guillaume de Villeray, who was elected to the magisterium in 1296. Then on, we fulfilled our vocation by devoting all my efforts to the service of the poor, obsequium pauperum, and the defense of our Christian faith, Tuitio Fidei. Now I give the floor to Master Brother Pierre de Busson, who will tell you more about this important Christian stronghold in the Mediterranean. Yes, dear visitors. The order stay in Rhodes gave us a strategic position of grenades and catapults. A fierce battle broke out, and I was there in the front line to
to set an example to my comrades in arms. I was wounded several times in the head, but I did not surrender. In mid-August, the Ottoman fleet withdrew. Our dazzling victory had a huge impact throughout Europe and allowed us a truce of hostilities with the Turks, which I had to be the one facing the most complex moment in the history of the Knights of Rhodes. The terrible siege by the powerful Ottoman army, led by Sultan Suleiman the Magnificent. At the age of 26, he coveted to avenge his great-grandfather Mehmed II's failure, defeated in 1480 thanks to the courage and persistence of our knights, led by Pierre d'Aubusson. The 24th of June, during the feast of our patron, St. John the Baptist, the Turkish fleet appeared on the west coast of the island and began the landing of troops. Despite the overwhelming numerical advantage of the Turkish army, for almost 6 months, we held our ground, whilst stunned by the unparalleled and continuous turmoil of the monstrous war machines of the Turkish artillery. We proudly managed to repel several assaults. However, the losses were heavy. On the 1st of January 1523, we left Rhodes together with the venerable icon of Our Lady of Palermos and the faithful Rhodians who chose to come into exile. On March 21st, 1530, Charles V granted us the islands of Malta, Gozo, Comino, and the işgal ettikten sonra, adayı ele geçirdikten sonra Malta'ya gidiyorlar. We forever regretted our departure from Rhodes, the most pleasant of all the Mediterranean islands. Nevertheless, in Malta, we carry on our mission of defending the faith and helping the needy. Şimdi devam ediyorum. Yine büyük bir salon. Güzel. Oldukça büyükmüş saray. Bir de benim gibi detaylı geziyorsa insan daha da büyük. Ama iyi ki girmişim. Yani tek bir sefer gezmek yetmez benim gibi biri için. Buraya. Diğer kısma baksa mıydım acaba? Arkamda da bir kısım var. Şuraya bir bakayım. Belki bitecek. Belki de evet burası çıkış. O zaman diğer odalara da bakayım. Geri dönüyorum. Burada yine videolar var. As well as Fort Sant'Angelo and Fort San Michele and San Telmo. It was May 18, 1565. The Ottoman attack was not long coming. A tough challenge for Grand Master Jean de Valette. His Suleiman the Magnificent wanted to take over the island. He entrusted the command to Admiral Ragut, who fought for a while, but on the 12th of September, the Ottomans withdrew. Malta was safe, but the battle started up again on the 7th of October 1571 in the Gulf of Lepanto. Pope Pius V demanded the suspension of Muslim raids against the Christians. The fleet of the Holy League and the Knights of Malta guarded the Gulf of Lepanto. The battle lasted one afternoon. The Ottomans lost men and ships,
Какая лента красивая. Тут зонтик миленький. Как точно выключил. History of sacred religious violence. The Knights of St. John immediately set up a holy infant. In 1574, Jean de la Cassière enhanced it. In 1676, Nicolas Courtenay, a physician, founded the School of Anatomy and Surgery. Diversity improved the quality of medical services. The destiny Altındaki sarayın changed bir definitively. maketi. Changed the political situation in Europe. 12th June 1798. Napoleon Bonaparte occupied Malta and lost after moving between Messina, Catania, and İçerisini oldukça detaylı yapmışlar. Michelangelo Merisi da Caravaggio, famous painter, got locked up in 1608 at the behest of the Grand Master Alof de Lignacourt. I broke the rules and called that Şöyle göstereyim. Çok da büyük bir maket değil. İçerisini ama acayip detaylı yapmışlar. Aslında oturup şunu da dinlerdim baştan sona ama geç kalacağım. Şunlara da bir bakalım. This inspiration which was given to our founder is also a Christian symbol. In fact, Demin girilmesi yasaklı olan oda. Demek ki buradan girdiğimiz için yasaklıymış. Tekrar aynı yere geldim çünkü. to redeem us from your Evet, şimdi artık çıkabilirim. Çıkış buradan da tekrar aynı yere geçiyorum. Evet, çıkışa doğru yürüyorum. Şöyle avludan sarayı biraz daha göstereyim. Güzel. Master'ın sarayından, şatosundan ayrılıyorum. Şövalyelerin başkanının sarayı ya da şatosu. Ev demek biraz eksik kalır açıkçası buraya. Burası sarayın girişindeki bir kilise gibi sanki. Şurada haç ve şu grupları görünce ve Meryem'e İsa'nın haber verilişi, tasviri sanırım. Evet, burada da ufak bir sergi var. Rodos'un bölgeleri. Şu işaret de neymiş? Monogram diyor. Bir arkeoloji müzesi. Amforalar. Buraları biraz hızlı gezmem gerek çünkü
Das kommt aus Deutschland. Ah, ich habe jetzt zweimal eins, interessant. Ach, das ist hier mein eins, okay. Das ist hier mein eins. Burası neymiş? Burası işte, bunları görmek istiyordum. İsa ve Meryem hayalleri. Tabii çok eski. Ve ahşap olduğu için 15. yüzyıl ahşap olduğu için bunlar çok da dayanamıyor. Bu kadar yakından görebilmek gerçekten çok iyi. Evet. Esasında buradan gidebilir miyiz? Buraya çık. Merdivenle çıkmayı go around the upstairs. Yine oradan gitmemiz gerekiyormuş. Geri dönemiyoruz buradan. Ama biz oradan gelmiştik. İşte. Hadi tekrar dışarıdan da güzel bir sallıyorsun. Gerçekten. Farklı girişleri vardı. Freskler anladığım kadarıyla. Bir bakayım, çok güzel. Ressam olarak burayı kaçırmadığım iyi. Или ты хочешь обязательно поправить? Я бы хотела поначалу. Burası avlu. Tüm sarayı gezerken avluyu hep görüyordum. Çok güzel gözüküyor. İlk başta videolardan o kadar ilgimi çekmemişti. Ama gezince bayıldım burada olmaya ya. Çok hoşuma gitti. Şu tarih, şu dokular muhteşem. Evet, burası nereye çıkıyormuş acaba? Burada da gezecek bir yer olsaydı üzülürdüm, derdim ki tüh, burayı göremedim. Evet. Ne kadar ilgimi çekeceğini bilmiyordum. Ama açıkçası çok beğendim, çok sevdim. Keşke daha uzun geniş vaktim olsaydı diyorum. Artık bir daha gelince yaparım belki. Çok güzelmiş burası. En sonunda da çıkışta kafeye geliyorsunuz. Ve tekrar avluya geliyorsunuz. Bazı yerleri tekrar gezmem gerekti. Yani çıktığımı ve bitirdiğimi sandım. Tüm sarayı gezdiğimi sandım. Bir baktım meğerse tüm sarayı gezmemişim. O yüzden tekrar geri döndüm. Güzel bir çekim oldu. Hiç böyle bir uzun çekim yapmayı düşünmemiştim ama bayıldım yani. Gelmişken de görmeden edemedim. Bir şeyler çekti beni. Tekrar gelmek dileğiyle. Master'ın sarayına tekrar gelirim umarım. Görüşürüz.